Teknolojinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte çocuklarımız bizim doğduğumuz dünyadan çok daha farklı bir dünyaya doğuyorlar. Bizler teknolojinin hayatımıza sonradan girmesi sebebiyle dijital göçmenler olarak adlandırılırken çocuklarımız doğrudan teknolojinin içine doğdukları için dijital yerliler olarak adlandırılırlar. Dolayısıyla yerliler ve göçmenler, yani çocuklar ve ebeveynler pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da zaman zaman birbirini anlamakta zorlanabilirler. Gelin bu zorluğu beraber aşabilmek için ilk olarak dijital ebeveynliğin ne olduğuna bakalım. Dijital ebeveynlik, dijital dünyanın gereklerinin farkında olup temel düzeyde bu araçların kullanımını bilen, dijital araçların doğru kullanımı hakkında çocuğuna rol model olan ve uygun şekilde onu sınırlayabilen, teknolojik gelişmelere daima açık olan anne ve babalardır. Bu kavram çocuklarımızı dijital ortamların sunduğu fırsatlardan yararlanırken aynı zamanda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korumak için de önemli ve gereklidir. Peki nasıl dijital ebeveyn olunur? Her şeyden önce çocuklarımıza bu konuda doğru rol model olabilmek çok kıymetli. Mesela siz ebeveyn olarak dijital araçlarla ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Geçirdiğiniz vakit üretim amaçlı mı yoksa daha çok tüketim amaçlı mı? Bu tarz soruları gözden geçirmek nasıl bir rol model olduğunuzla ilgili size fikir verecektir. Diğer bir önemli nokta ise bu araçların kullanımında çocuğunuza uygun sınırlar koyabilmek. Çocuklar bu sınırlardan hiç hoşnut olmasa da nerede duracaklarını bilmeleri için buna ihtiyaçları var. Hangi uygulamaları kullanabilir, hangi oyunları oynayabilir, internette neler yapabilir ya da teknolojiyle ne kadar vakit geçirebilir gibi konuları çocuğunuzun yaşına uygun bir şekilde onunla konuşup sınırları beraber oluşturabilirsiniz. Hatta bunları temel anlaşmalar başlığı altında yine çocuğunuzla beraber hazırladığınız bir kağıda yazıp evinizde görünür bir yere asabilirsiniz. Çocuğunuz henüz okuma yazma bilmiyorsa birlikte bu anlaşmaların resmini de çizebilirsiniz. Takdir edersiniz ki anlaşma maddelerini belirlemede kendisinin de söz hakkının olması çocuğun bunu daha kolay benimsemesini sağlayacaktır. Bu noktada çocuğunuz anlaşmaya uymadığında neyle karşılaşacağını bilmesi çok önemli olduğu için anlaşmaya uyulmadığında nasıl bir sonucun kendisini beklediğini öncesinde muhakkak birlikte belirlemelisiniz. Örneğin bu sonuçlar fazladan oynadığı süre kadar ekran süresini azaltmak ya da sevdiği bir şeyden bir müddet mahrum bırakmak şeklinde olabilir. Sınır konusunda çocuğunuza oluşturacağınız günlük rutinler de size yardımcı olacaktır. Bu rutinler arasında çocuğunuzun ilgi alanına göre bir kursa gitmesi, ev işlerinde size yardım etmesi, bir bitki ya da hayvan bakımını üstlenmesi veya evde teknolojisiz aktivite akşamları organize etmeniz gibi şeyler olabilir. Elbette teknoloji kullanımı da yaptığınız anlaşma çerçevesinde bu rutinlerin bir parçası olabilir. Tüm çabalarınıza rağmen çocuğunuz sınırlar noktasında sizi zorlayabilir. Böyle durumlarda çocuğun kendini ifade etmesine ve duygularını paylaşmasına olanak tanımalıyız. Ayrıca teknolojinin olumsuz yönlerini onun da anlayabileceği bir dilde somutlaştırarak anlatabiliriz. Örnek olarak, hamburgeri hepimiz çok severiz değil mi? Biliyorum sen de seviyorsun ama diyelim ki bir arkadaşın 10 tane hamburger yemek istedi. Sence böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hamburger ne kadar güzel olsa da çok yediğimizde karnımızı şişirir ve ağrıtır. Aynı bunun gibi internet de güzel ve hepimizin sevdiği bir şey. Fakat çok fazla vakit geçirdiğimizde gözlerimizi yorar, dikkatimizi toplamamızı zorlaştırır ve rahatça uyuyabilmemizi engeller gibi açıklamalarla mantık kurmasını sağlayabilirsiniz. Dijital ebeveynlikte başka bir önemli nokta ise kararlılık ve istikrarlı takip. Özellikle çocuğunuza koyduğunuz sınırlar noktasında kararlı olmalı ve internette vaktini nasıl geçirdiğini takip ettiğinizi ona hissettirmelisiniz.
Bu anlamda anne ve babanın her konuda olması gerektiği gibi aynı dili kullanması ve ortak tutum sergilemesi çocuğun kafasının karışmaması açısından çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken en can alıcı nokta ise çocuğunuzun izlediği ya da oynadığı şeylerin içeriğidir. Bu içeriklerin çocuğun gelişim ve yaş düzeyine uygun olması, şiddet, korku ve müstehcenlik gibi olumsuz ögeler barındırmaması gerekir. Çocuklarımızı bu anlamda korumak günümüzde giderek daha da zorlaştığı için herhangi bir teknolojik aletin evin ortak bir alanında ve sizin görebileceğiniz şekilde kullanılması içerik takibi açısından size yardımcı olacaktır. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda dijital ebeveynlik, hayatımızı dört bir yandan kuşatmış olan teknolojiden çocuğu uzaklaştırmak değil, onun teknolojiyle ilişkisini sağlıklı bir hale getirmeye ve teknolojiyi daha çok üretim odaklı kullanmasını sağlamaya çalışmaktır diyebiliriz. Ve unutmayalım ki çocuğunuzla geçirdiğiniz vaktin kalitesi arttıkça onun teknolojiye olan ihtiyacı da azalacaktır.